5000 kilometredeki Mazda Lantis'in başındayız. Duran abi sağ olsun aracımızı kullandırmak konusunda yardımcı oldu. İlk zaten Mazda mermerler tarafından gelmişti. İlk başta işte gözlü şeylerimiz, hatchback tasarım, bir de sedan tasarımla gelmişti. Sonrasında bu kasayla şey yaptı. Bu kasada ise 1.8 litrelik motor ve çok az bir şeyde de V6 2.0 var. 1.6'da 1-2 tane görüldü. Araçta kısaca donanımdan bahsedelim. Bir klimamız var. Klima özellikle bu araçlarda çok sık olmayan bir şeydir, donanım. O zamanlarda mermerler sağ olsun bayağı az bir donanımı kısmak ve fiyatı düşürmek adına klimadan feragat etti. Ve ilanlara bakarsanız zaten çoğu araçta, çoğu Lantis'lerde klima pek olmuyor. Doğru değil mi? Hiç fark etmedin mi? Ya var aslında, yok değil. Ama yani çok da bulunmuyor dediğiniz gibi. Yani donanımdan kısmak için. Aynen. Şu araçlarda düz kullanılmış. Yani sonuçta o zamanlarda da aynı şekilde motor hacmine göre bir vergilendirme sistemi olduğu için 1.8 olunca mecburen vergi yükseliyordu. Fiyatını düşürmek amacıyla tabii donanımdan kısmak zorunda kalıyorlar. Sizin kaç model araç? 98 model. İlk gelenlerde yoktu. Hava yastığı da yoktu bildiğim kadarıyla. Hava yastığı ve ABS koymuyorlar. Yani araçlarda ne derler ona? Yani donanım olmayan düz araçlarda onlar yok. Yani ilk gelen serilerde bildiğim kadarıyla yok. Yok, 96'lar klima olanlar da var. Klimalı olanlar da var. Klima değil ama hava yastığı. Diğerleri işte. Birçoğunda yok galiba. Birçoğunda yok. İllerinde sonradan geliyor. 2 hava yastığı gelmişti. Ve klimada hemen hemen standart hale getirmişler herhalde bundan sonraki. Yani hava yastığı varsa araçta genellikle klimada oluyor. ABS vakit oluyor. Aynı şekilde ABS de var. Araçta güzel sportif unsurlar var. Tabii yılların vermiş olduğu şeyle biraz buradan rüzgar sesi alıyor ama genel olarak şu çerçevesiz olan cam benim çok hoşuma giden bir şeydir aslında. Tasarım detayı. Aynı şekilde bunu biraz dersime çalıştım bu arada. Eski Porsche mühendisleri tasarlamışlar bu aracı. Gerçekten de yani sportif bir havası var. Bu normalde yurt dışında kupe formu da var bunun. Burada yine sınırlı sayıda da olsa MX-3 olarak kupe formunda da yine aynı şekilde gelmiş durumda. Öyle kalsın. Genel olarak bu şekilde. 1.8 114 beygirlik bir motoru var. 16 valfli. Hatta yani Wikipedia'da direkt LPG uyumludur diye de yazmışlar yani. İngilizce olan Wikipedia'ya baktım. Devletimiz yapsa da engellese de Wikipedia'yı girdik baktık valla. Suçluyum yani. Şeylerimiz var. Donanım bakımından nelerimiz var dersek ön ses farlarımız standart olarak yok herhalde. Arka sis far var. Yok. Arka sis var sadece. Ön sis sonradan takılma. Yani direkt buraya mı bağladınız? Buna bastığımız zaman aynen birlikte, arka önle birlikte yanıyor. Arka ön beraber yanıyor. Standart olarak tabi o zamanın araçlarını düşünürsek normal olan şeyler. Aslında o zamanın araçlarında işte ne bileyim aynalar değildi. Aynalar otomatik değildi. Elektrikli değildi. 4 cam otomatik çok azdı yani. Benim bildiğim 90'larda bir vardı. Lancer'lar da vardı. Bir de Mazda'lar da vardı yani. Dayımda da aynı zamanda 90 model Mazda 323 var. Hala kullanıyor. Bildiğim kadarıyla 100.000 kilometrede falan daha yani. Çok temiz. Hiç kullanmıyor yani. Aynen öyle. Yani çok az kullanıyor. Benzinli hala. Çok beğendiğim bir araçtır yani. Mazda o konuda gayet iyi yani. Yine aynı şekilde
şeyimiz var. Merkezi kilidimiz var. Ondan yana bir problemimiz yok. Düşündüğümüz zaman yani o zamanın şartlarını düşünerek şey yaparsak donanım bakımından aslında gayet dolu bir araç. Alışım jantları yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Alışım jantlar standardında yoktu. Sonrasında takılmıştı. Genel olarak bu şekilde hani 3 aşağı 5 yukarı şey yapıyorum. 1.8 litrelik bir motoru var ve bu motor o zamanın şeylerine göre düşünürsek çok başarılı bir motordu aslında. 114 beygir bir motoru var. Ortalama yakıt tüketimi 8 litre 100 kilometrede. Benzin tabi. Gayet başarılı bir araç aslında yani. Bunları düşünürsek. Sizin böyle yakındığınız bir şey var mı? Ya yakındığım aslında bir şey yok. Asıl keyfini şimdi çıkartıyorum ben bunun. Daha önce normal bir araç diye bakıyordum ben alırken de. Sırf beğendim yani duruşunu, donanımını beğendiğim için binmiştim ama şimdi sırf keyif için biniyorum. Hani tanıdıkça Mazda'yı daha çok seviyorum. Yani şey olarak, mekanik olarak çok farklı şey, bilmediğim çok şeyler varmış. Aynen. Yani bunu yaşayarak öğreniyorsun ya da bakarak öğreniyorsun. Görerek, sürerek öğreniyorsun. Yani Japonların zaten aslında altın çağı 90'lar diyebiliriz yani. Yani şu an Mazda farklı benim için. Önce bir araçtı. Lantis bir araçtı. Şimdi değil yani. Aynen öyle. Bir amaç haline geliyor yani. Yani sadece araç olarak almıştım. Yani sadece beğendiğim bir araç olarak almıştım. Ama şimdi farklı. Sırf keyif. Yani sürüş keyfi olsun, şey olsun. Yani daha önceden mesela yine yaşlı bir arkadaş, yaşlı bir araç kullanmıştık yine aynı şekilde. İlkenin dedesinin Pajero'sunu kullandık. O da 268 bin kilometredeydi. O da gayet taş gibi bir araçtı yani. Bu da aynı şekilde gayet güzel yani. Ya düşündüğümüz zaman. Hırpalamadığın zaman aracı ya da motoru seni rahatlıkla bir şutuna götürür diye düşünüyorum ben bazı Aynen. Tabii aracın genellikle bakımları, standart bakımları çok önemli. Kesinlikle. Onları yapacaksın. Bu araçlarda tabii bir şeyimiz de var. Güzel bir aerodinamik kat sayısı da olduğu için ondan dolayı da rüzgardan yana fazla etkilenme yok. Biraz alçak bir araç. Hatta şu an gördüyseniz Sandero bile bizden büyük gözüküyor yani şu anda. Bayağı alçakta duruyorum şu anda. Yani görüş açısı biraz kısıtlı. Evet, kısıtlı ama spor bir araç yani. Çok rahat ettiğim bir araç. Yani ben çok araç kullandım. Ama en rahat ettiğim araçlardan birisi diyebilirim. Daha önce de kullandım. Bir araç daha kullandım. O da çok rahattı. İkincisi bu diyebilirim. Yani ilanlara baktığımızda zaten 3 aşağı 5 yukarı zaten kendisi şey yapıyor. 15 bin 20 bin seviyesinde olan araçlar bunlar. Evet. Ama bence gerektiği değeri bulamıyor Türkiye'de bence. Hani bu donanımda yani bir araç, bu güçteki, sağlamlıktaki bir araç. Bence o fiyatlarda olmamalı. Genellikle zaten şu şey var yani işte parçası pahalıdır, parçası şöyledir, parçası böyledir. Şu andaki şey bulamadığım parçası ya da çok aşırı pahalı aldığım bir parçası yok. Yani şey hani bulunabilen şeylerden. Yani mekanik olarak istediğim zaman istediğim parçayı bulabiliyorum. Aynen. Çok makul fiyatta da bulabiliyorum. Yani tabii birilerine o bir tobaş kadar olmasa da bir baş fark olacak ama çok fahiş fiyat değil yani. Ama bulamadığım parçası da yok. Hani alacak arkadaşlar, ben de öyle daha önce almadan önce sordum, soruşturdum tabii. Sağdan mı devam edebiliriz. Çok söyleyen olmuştu, alma o aracı. Ya parça bulamazsın, işte şunu yapamazsın, usta bulamazsın. Tek doğruları hakikaten anlayan ustayı bulamıyoruz. Yani Mazda'da ya da Lantis'te parça sıkıntısı asla yok. Usta sıkıntısı var diyebilirim. Doğrudur. Yani zaten kullanan arkadaşlar da çok fazla sorun yaşatmadığı için araç bir sorun yaşandığı zaman da usta ne yapacağını şaşırıyor yani. Ondan mıdır, bundan mıdır diye. Yani biraz kuş serisi şeyi kafasında şey yaptıkları için düşündükleri için tabii sorun yaşatabiliyorlar tabii. Ustalar konusunda. Ama Lantis'te farklı. Yakın bir yerden dönelim. Buradan dönemiyoruz herhalde. Evet, Aileden şey şu an mesela 80 ile gidiyorum. 2500 değil, 2250 devir civarında şey yapıyor.
tabii kısa bir vites oranı var. 5. viteste gitmeye rağmen tabii. Tabii bu yakıt ekonomisi bakımından günümüz standartlarını karşılamıyor ama zamanının şeyi diyebiliriz yani. Oranlar bakımından uzun sayılabilecek bir orana sahip aslında. O zamana göre düşünürsek. Yani şu hızla gidersek, şu şekilde gidersek ciddi az yakacaktır bu araç çok yani. Az yakıyor, evet. Hani şeyde. Bu şekilde devir düşük tuttuğunuz zaman gerçekten aynen. Motora göre çok az yakıyor. Ama mesela biraz hızlandığı zaman 4000 devre çıktığı zaman gayet güzel yakıyor. Yakacaktır yani illa. Yani normal araçlar 1.8 motorda yakacaktır. Hele bakımsız ya da başka bir araçlarda illa ki bu her aracın geçerlidir yani. Bunda bu arada şey var yani Honda'nın VTEC teknolojisinin bir benzeri var. Yine aynı şekilde çift kam mili var. Belli bir devirden sonra yine aynı şekilde ikinci kam miline geçerek şeyi değiştiriyor. Subap zamanlamasını değiştiriyor. Düşünün yani 96'larda, 94'lerde bugün bu araçlarda işte olan bir durum. Aynı şekilde Honda'lar da o sırada ortaya çıkmıştı. Bu SI'lar, 1.6 SI'lar. Onlarda da aynı şekilde VTEC teknolojisi ortaya çıkmıştı. Ama sırf şeyimiz VTEC'tir denip duruyor ama aslında bunun benzerlerini Toyota'da yaptı, Mazda'da yaptı, Mitsubishi'de yaptı. Hepsi yaptı yani. Yine aynı şekilde söylediğim gibi şu an düşük bir devirde gittiğimiz için ciddi bir yakıt ekonomisi sağlıyoruz. Yüksek devirlerde ise gücü açığa çıkarmak amacıyla zamanlamayı değiştiriyoruz. Subap zamanlamasını değiştirerek bize güç sağlıyor. Buradan herhalde bu ölçü yapabiliriz. Bu arada iş mekanı da kısaca değinelim. İlker orada nasılsın? Biraz şeysin herhalde. Biraz nedeni şu an hani bu araba kupe formlu, spor bir araba sonuçta. Hani benim gibi işte bir Türkiye standartlarının biraz üstünde olan boyalandığı için kafam tavana değiyor ama hani öyle ciddi bir sıkıntı yok. Yine de eğilip bükülmüyorum. Çok dik durursam ancak kafam şöyle. Yani gayet rahat yani hani uzun yola çıkılır bu arabayla. Yani benim gibi uzun boylu biri, arka bakımlı biri uzun yola çıkabilir bu arabayla gayet rahat. Ama orada seninle beraber başka bir aynı boyda birisi daha olsa bir kişi daha gelir herhalde. İki kişi gelmez. Yanıma da bir kişi gelir ama evet. Yani ortaya da böyle daha kısa boylu bir gelirse biraz sıkışa. Biraz çok fazla konuştuğumdan buğulanıyoruz tabii. Evet. Şu an mesela biraz yokuş çıkalım. Çok yüksek yani. Evet, 0-100 hızlanması bayağı iyi bunun. Çok iyi yani. Çok zaten seri bir araç. Kalkışlar 1000 kilo civarında, 1110 kilo. Evet. Bir araç. Kalkışlar çok seri o konuda. Tabii yükü göre değişiyor ama hoş bir araçta tek yükü çok hızlı bir araç. Kalkışlarda. İkinci viteste yüzü rahat görebiliyorsun. Aynen öyle. Çok zor. Bu araçların bir kısmında galiba sunroof da var opsiyonel olarak. Var. Yani full artı fullerde sunroof. Onlar herhalde GLX diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ya full artı full diye adlandırıyoruz biz ama tabii onların bari isimlendirmeleri var aslında da. Full artı full diye yani Mazda'da işte tek şeyimiz var. Mazda buraya Lantis diye satıyor. Öbür tarafa 323F diye satıyor. Başka yere Astina diye satıyor. Böyle karmaşa bir hal var aslında yani. İsim neden bu kadar çok isim yapıyorlar anlam veremedim yani. Altezza diyorlar mesela. Yani sedanlarına Altezza diyorlar. Elçiye herhalde yani bizim için de oranla Mazda Lantis. Aynen. Ya da Mazda 323 Lantis. 323 de diyebiliriz. Tam da vites bulmakta zorlanıyorum. Burada vites herhalde biraz biraz boşluk var şeyde. Yani boşluk aslında yani. Düşünürsek şöyle bir boşluk var. Bir zaman lazım ona, evet. Aynen. Kol dayamamız var. Hatta kol dayamada bir gözümüz de var. Mesela bu ilginç bir şey yani.
zamanlarda öyle şeyler yoktu yani. Kol dayama da fena değil aslında yani şu an hemen hemen denk gelebiliyor yani. Şöyle malzeme kalitesi falan da düşünürsek şurada mesela yine plastik. Şurası biraz yumuşak. Hani deri kaplama yapılmış. Oraya göre evet. Buraya deri kaplama yapılmış. Plastik ama çok da bir sıkıntısı yok gibi yani. Sonuçta kaç senelik araç. Yani herhangi bir çatlama herhangi bir şey olmamış yani. 20 senelik bir araca göre hani herhangi bir deformesi yok. Bir önceki kasalarda şey var. Çatlamalar olmuş galiba 3.23 sedanlarda. Ya o tabii de bakar ama biraz da kullanmaya bakar. Yani güneşte tabii sürekli güneşte kalmasına kaynaklı olarak tabii sorunlar yaşanabilir. Zaten aynı sorunlar boya için de geçerli sonuçta. Yaşlı bariyle o bana o kadar saçma geliyor ki zaten şey. Hani güneş yanığı var boyatmayayım. Boyasız kalsın falan. Yani kaç sene olmuş kaç yani. O yaşlarda boya ben takılmıyorum bilmiyorum. Yani canlı dursun şeyi yeterli. Aynen öyle. Kaportası canlı dursun yani. Yeterli. Ezikli bir müzik olmasın yeterli. Yani benim ciddi bir kazasını görmediğin sürece bir sıkıntı da yaşatmaz aslında. Yağmur yağarken çok bir sıkıntı yaşatır mı bu çerçevesi olması? Şu anda hiçbir yani yıkatma da olsun, yağmur da olsun herhangi bir içeri su alma olayı yok. Aslında Lantiser'de en dikkat edilecek konu bu. Aynen, çerçevesiz olmasından kaynaklı yani. Dayımınkilerde mesela çerçevesiz olmamasına rağmen, çerçeveli yani sedan, onda bile su alma durumları olmuş yani fitilleri yenilemiş dayım. Yani yeniler tabii iyi olur da ama önemli olan yani yıkatma ve yağmur almasın yeterli. Aynen öyle. Üzerinde yanlış hatırlamıyorsam ilk çıktığı zamanlarda 4 hoparlör vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkada da hoparlör olması gerekiyor. 4 tane kapıda hepsi. Yani ekstra koyan bir sedanlarda da galiba tam pandizotlu olması gerekiyor. Arkada. Biraz yavaş mı gidiyoruz biz? Yani göre yavaş. Asıl motor gücü burada ortaya çıkıyor. Aynen. Hani biraz yokuş çıkabiliyorsun. Evet. Yokuşta motor gücü orada belli oluyor. Yani motor asılabiliyorsa şu anda 4. viteste çıkıyoruz. Araba asılabiliyorsa yokuşta bence. Aynen. Motoru gayet iyi de kullanırız. Bu arada GPS ölçümüyle buradaki kilometre ölçümüne bakıyoruz. 100'de giderken 95 civarında falan gösteriyor. Bu yine tabi orijinal olmayan ebatta lastikler varsa ondan dolayı da olabilir. Yine bulamadık. Yani şunun dışında pek bir sıkıntımız yok yani araçla ilgili. Biraz da rüzgar sesi alıyor. O da normal yani. Zamanın getirdiği şey yani. Onları düşünürsek gayet güzel bir araç yani. Güzel bir aracınız var. Güle güle kullanın diyor. Kazası biraz işte. Kullanacağım daha çok kullanacağım. Normalde şeyleriniz nedir? Yakıt tüketimi hiç ölçüm yaptınız mı? Yaklaşık ne kadar şey yapıyor? Benzinde çok ölçme fırsatım olmadı ama gazda 50 TL'lik gazda yaklaşık bir şehir dışı karışık 210 kilometre ölçtüm. O da bana normal geliyor. Bence gayet başarılı yani. Yani çok arabayı kasmadan normal trafik şehir dışı 210 kilometre ölçtüm. Yani şu vites oranları biraz daha şey olsaydı belki biraz daha az yakacaktı ama tabi mecburen bu vites oranlarından kaynaklı olarak biraz sıkıntı yaşadı. Tabii kullanmaya çok bakıyor. Trafiğe çok bakıyor. Aynen. Gazlar şu anda LPG yüksek. Normal gibi geliyor. Yani 2.39 kuruşa alıyorsun. Normal şu an için. Yani çok yaktığını
motoruna göre o kadar da olacak. Şu an tek sıkıntımız şey bu. Açıyorum ama hiçbir burada ışıklandırma falan gelmiyor yani. Çok az bir şey var. Bu da yine yılların vermiş olduğu herhalde lambaların ölmesinden kaynaklı herhalde. Şu an lambalar yanık gidiyoruz aslında ama hiç bir aydınlık vermiyor sana. O da normal yani. Vallahi yapacak bir şey yok sonuçta. Yeşil ışığı yanmıyordu. Yakın. O gösterge yanmıyordu sadece. Şimdi uzak ışıkla yanar. Sıkıntı oradan oluşuyor. Biraz da güneş içeri tam karanlık. Aynen çok karanlık değil. Ama yine orada bir küçük bir modifikasyon yapılabilir yani. Çıkartılır her şey. Üzerinde normal ampul vardır muhtemelen. Normal ampulleri LED ampullerle değiştirsem süper bir şey olur yani. Işıklandırma olur. Sonuç olarak yani güzel bir alternatif aslında. 15.000-20.000 fiyat seviyelerinde düşünürsek kliması, 2 hava yastığı, hidrolik direksiyonu olan ABS'si olan güzel bir araçtan bahsediyoruz. Ben olsam bu fiyatlarda bir araç almayı düşünsem bunu alternatifler arasında sokarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.